Pazartesi günden selamlar dostlar. Hasta olduğum için bugün istirahat aldım. İşe gitmeyeceğim. O yüzden bugün akvaryumlarla ilgileneyim dedim. Şimdi bu görmüş olduğunuz Vladimir akvaryumunu bozacağım. Şu an mevcut karideslerin rengi açıkçası benim istediğim tonlarda değil, yani çok memnun kalmadım. Vladimir karideslerin hepsini alacağım. Burada bir sürü katil salyangoz var. Katil salyangozları da buradan alacağım. Bitikleri alacağım. Bu kumu kullanmamak üzere kumu da alacağım. Hatta karideslerle birlikte kumu da verebilirim yani alan kişiye. Benim elimde 4 litre kadar ömrü bitmiş aktif toprak var. Ömrü bitmiş aktif toprağı buraya sereyim diyorum. Sonrasına bakacağız. Açıkçası biraz spontane gidecek ama artık hani birazcık daha görseli güzel, tasarım olan böyle bitkiler azıcık şöyle bakınca hani çok karmaşık gözükmeyen, göze hoş gözüken bir ufak inceden bir akvaryum kuracağım. Vladimirleri topluyorum. Daha sonra katil salyangozları topluyorum. Burada benim birkaç saatlik işim var. Sonra bu akvaryumu buradan sökeceğim. Sonra yenisini kuracağım. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. 1 hour later. Evet arkadaşlar, şimdi akvaryumu ben temizledim. Görmüş olduğunuz gibi cillop gibi oldu. Bunun içindeki kumu aldım. Burada 10 kilo kum var. Bunu da karidesle birlikte vereceğim. İyice yıkadım bunu da. Alan kişi direkt akvaryuma serebilir. Şimdi benim daha önce aldığım şöyle yaklaşık 3-4 litre kadar 2 çorap ömrü bitmiş aktif toprak var. Ya muhtemelen bu akvaryuma yetersiz gelecek bunlar. Şimdi hemen bu aktif toprakları bir açıp sereyim. Bakalım yetecek mi yetmeyecek mi bir görelim abi. Ben bunları açıkçası sarı ateş neonlarda kullanmak üzere saklıyordum. Bu ömrü bitmiş aktif topraklar bana birkaç önce geldi. İlhan abiden almıştım sağ olsun. Vallahi bugün de hastayım diye evde oyalanmak için akvaryumlara daldım böyle komple. Eğer yeterse uğraşmayacağım ama yetmezse sıkıntı. Şöyle bir bakıyorum. Oo, bence yeterli ya. Yani 2-3 santim. Şimdi şu köşe pipo filtre geleceği için oradaki aktif toprakları biraz alacağım. Buradan şöyle inceden bir rampa vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Şuraya pipo filtremiz gelecek. O yüzden şurayı şöyle bir açabilirim. Burada herhangi bir şey olmayacak. Şöyle bir rampa versem. Vallahi istediğim gibi olmadı aslında ama ben ne yapayım biliyor musunuz? Şimdi ben şöyle bir şey yapayım. Türker abiye gideyim abi. 2-3 kilo lav kırığı alayım. Daha sonra zemine serelim. Üstüne ömrü bitmiş aktif toprak sereriz. Hatta bunları sermeden önce benim elimde dip gübreler, misket gübrelerden var. Onları da öğütüp zemine sereriz. Çiçek gibi olur. Ben şimdi bir 10 dakika yarım saat Türker abinin yanına gideyim. Ondan birazcık lav kırığı alayım. Ya şu akvaryumun zeminini adam gibi yapalım. Hani bir kere yapalım. Bir daha uğraşmayalım. Çünkü ben bu akvaryumu muhtemelen 6-7 ay bir daha bozmam. Şimdi bunun zeminine gübre ayarlayacağız. Toz haline getireceğim bu kapsül gübreleri. Gösteririm zaten. Elimde çeşit çeşit gübre var. Kapsül gübre. Zemine dediğim gibi lav kırığı ayarlıyorum. Ömrü bitmiş aktif toprağımızı üstüne seriyoruz. Daha sonra ufak tefek bitkilendirme yaparız. Hatta bakalım Türker abi de böyle tırtıklayabileceğim bitkiler varsa, basit bitkiler, ondan da birazcık birkaç dal bitki çarpayım. Şimdi Türker abinin yanına gidiyorum. A few moments later. Bugün gerçekten hastayım, nezleyim. Gözlerim şiş abi. Çok pert vaziyetteyim ama bugün istirahatliyim. Rapor aldım zaten. Dedim ki akvaryumlarla ilgilen. Hazır böyle yapacak çok da iş var. Lav kırığımızı alalım. Varsa birkaç bitki alayım, yoksa sorun değil. Elimdekilerle bir şey yaparım zaten. Bir ton buçe var elimde. Bu sefilandralar var. Belki onlarla bir şey yaparım. Şimdi geldik bakalım Türker abinin yanına. Şimdi arkadaşlar Türker abiden yaklaşık 2 kiloya yakın lav kırığı aldım. Bunların altında baya bir toz var. O yüzden bunu önce bir yıkayacağım. Bu lav kırığını hallettikten sonra, yıkadıktan sonra buraya serdiğim ömrü bitmiş aktif toprağı alacağım. Lav kırığını sereceğim. Onun üstüne de benim elimde daha önce böyle denediğim ama tam verim alamadığım gübreler var. Dip gübreleri, taban gübreleri ya da kapsül gübre ne derseniz. Burada Neotops'ın demiri var. Yine Plant Tops'ın tap gübresi var. Bir de ben bunu daha önce almıştım. Hatta bakın 300 lira vermişim. Geçen sene çok pahalıydı. Yine bunlardan böyle üçlü bir gübre seti yapacağım. Bunları böyle ezeceğim, toz haline getireceğim. Öyle dibe sereceğim. Bu tarz gübreleri ezip, öğütüp, toz haline getirip akvaryuma sererseniz daha çok verim alırsınız. Ben daha önce akvaryumlar kurulu olduğu için kullanamamıştım. Şimdi bunların hepsini üçünü bir arada ezeceğim, toz haline getireceğim. Şu kapta biriktireceğim. Şimdi ben buradan aktif toprağı buradan alıyorum. Buradaki lav kırıklarını da yıkıyorum. Daha sonra buranın kurulumuna başlıyoruz. Lav kırıklarını elimden geldiğince yıkadım. Şimdi bunları böyle zemine sereceğim. Burada dikkat etmeniz gereken bir iki püf nokta var. Anlatacağım. Şunları bir sereyim abi. Sonra bunların birkaç triğini anlatacağım sizle.
lav kırığını sererken dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var. Bunlardan birincisi şu. Lav kırıklarını dizdik, üstüne toprak ya da kum koyacağız ya. Şu çerçeve kısmını, yani akvaryumun camına yakın olan kısımlara lav kayalarını, lav kırıklarını koymuyoruz. Çünkü kozmetik olarak, görsel olarak camdan baktığımız zaman lav kayalarını görmek istemiyoruz. O yüzden önlerden ve yanlardan 2'şer santim kadar boşluk bırakmanız gerekir. Mesela ben şuraya yükselti yapacağım için ve şuraya pipo filtre geleceği için şurasını biraz daha yüksek olmasını istiyorum. Şimdi camlardan şöyle ufak ufak azar azar elimle şöyle açıyorum. Arkada önemli değil de en azından hani burada gözle görülecek kısımlar. Mesela benim akvaryumun sağ tarafı göründüğü için şurayı şöyle bir açıyorum. Amaç burada kenardan lav kayaları gözükmesin. Mesela bir yere topladım. Şu kenarlara şimdi ömrü bitmiş aktif toprağımı hemen seriyorum. Bakın şimdi görmüş olduğunuz üzere kenarları şöyle aktif toprağımı serdim. Yani ömrü bitmiş aktif toprak diyeyim. Birazcık yansıyor ama şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi lav kırıklarını şöyle bir yere topladım. Kenarlarda yok. Şöyle arkaya doğru da bir yükselti verdim. Şu an çok net gözükmüyor ama hani arka taraf birazcık daha yüksek olacak. Şuraya pipo filtre geleceği için oraya bir şey şimdilik koymuyorum. Şimdi bunun üzerine bahsetmiş olduğum tablet gübrelerden öğütüp serpeceğim. Hemen şimdi onları da öğüteyim arkadaşlar. Bu Neotaps'ın ST Long'muş. ST Long'un içeriğine bakıyorum. Şunun içinde potasyum, fosfor ve azot varmış. Bunun hepsini boşalttım. Bu da demir. Ben bunu daha önce tek başına kullanmıştım. Şöyle rengini de göstereyim. Kükürte benziyor biraz. Rengi böyle sarımtırak. Ben bundan daha önce tek başına kullandım ama çok verim alamadım. Yani ama böyle parça halinde kullanmıştım. Her 10 litre için 6 parça kullanın diyor. Her 2 ayda bir kullanabilirsiniz demiş. Her kullanımından sonra %30 su değişimi yapın diyor. İçeriğinde %1.09 demir varmış. Bunun da hepsini torbaya boşalttım. Bu da Neoplans Tab, sodyum, potasyum. Bu da aynı aslında. Benim siyah olan var, mavi olan paketin yeşil olanı. Yine bunu da hepsini boşaltıyorum. Bunun rengi birazcık daha böyle taba renginde. Hani sarımtırak da değil, kahverengi de değil, karamel renginde diyeyim. Bunun da hepsini boşaltıyorum. Bunun kullanım talimatında da ne demiş? Aynı şeyler. 5 santimetrelik soilin içinde kullanın demiş. Her 10 litreye 6 parça. Her kullanımdan sonra %30 su değişimi demiş. Bunu da hepsini koydum. Şimdi ben bu torbayı çekiçle ezeceğim, döveceğim. O yüzden 2 kat yaptım şöyle. Ki patlarsa şey olmasın diye. Şöyle göstereyim. Bütün gübreler içinde. Ben bunu şimdi böyle öğüteceğim. Çünkü benim bir değirmenim ya da havanım yok bunları dövmek için. Çekiçle böyle vura vura ezeceğim. Zaten bunlar yumuşak olduğu için çabuk eziliyorlar arkadaşlar. Hemen bunu da eziyorum. Hatta çok ses çıkmazsa. Çok ses çıkıyor. Ben bunu yerde öğüteyim hemen. A few moments later. Mümkün olduğunca ezdim böyle. Toz haline getirdim. Ama tabii böyle un gibi olmadı yani. Biraz partikül de kaldığı için ama hiç önemli değil. Bunu elimden geldiğince böyle öğüttüm. Taneler de kaldı. Sorun değil. Şimdi bu gübrelerden özellikle bitki dikeceğim kısımlara şöyle göz kararı serpiştiriyorum. Bu sefer umarım verim alacağım. Yani şu yöntem bu tablet gübreleri, misket gübreleri tek tek kullanmaktan daha verimli arkadaşlar. Bunları böyle öğütüp böyle dağıtırsanız daha çok verim alırsınız. Hem homojen olarak dağıtacağınız için yani adet kullanımını azaltabilirsiniz. Böyle kullanmak açıkçası biraz daha mantıklı geliyor bana. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi gübreleri serdim arkadaşlar. Şöyle toz gübreleri dağıttım lav kırığının üstüne. Şimdi bunun üstüne de ömrü bitmiş aktif toprağı seriyorum hemen. Şöyle arkaya doğru inceden bir rampa vermeye çalışacağım. Abi bunda da bitki büyümezse ben artık var ya bir şey demiyorum yani. Şunun içine ben girsem ben bile büyürüm herhalde. Artık bundan sonraki süreci armatüre bırakacağız ve bitkilerin adaptasyonuna bırakacağız. Şimdi buradaki rampalama işini sağlıklı yapabilmem için şurada kullanacağım pipo filtreyi hemen getirip yerine koyuyorum. Pipo filtreyi oturtalım, daha rahat çalışayım ben de. Evet, şimdi pipo filtreyi yerine aldım. Şöyle koydum. Elimde kalanları da şöyle etrafına şöyle bir yapıştıralım. Evet, şimdi geldik şu bizim rampalama sistemine. Birazcık daha yükselteceğiz.
Sit some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Yine ben her zaman olduğu gibi doğaçlama bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Bu arada hani böyle kafamda bir şey tasarlamadım. Elimdeki malzemeler ve imkanlarla bakalım ne çıkartacağız bu sefer. Her geçen gün biraz daha bir şeyler öğreniyorum. Deneyim katıyorum kendime. Yani ilk kurulumdan daha güzel olacağı kesin. Şu an gayet güzel duruyor. Şöyle de göstereyim. Bakın şimdi. Şuradan inceden doğru arkaya doğru verdim. İçeriden de şu an böyle gözüküyor. Şimdi buna elimdeki bitkilerden bir şeyler ayarlamaya başlıyoruz. 1 hour later. Evet, şimdi elimdeki bulunan mevcut bitkilerden azar azar kullanarak bir şeyler yapacağım. Kafamda şöyle bir şey var. Elimde harika bir Cryptocorin Dark Brown var arkadaşlar. Bu uzun zamandır bende sağlıklı bir şekilde büyüyordu. Bazı yaprakları kötü. Hatta bakarsanız şuradan bir tane de filiz patlatmış yeni. Şimdi bunu olduğu gibi buraya alacağım. Ama şu filizi şuradan alayım. Uzun kökleri de şöyle bulayım. Bunlar kök değil. Yeni sürgün gövdeleri. Köklerini çok fazla oynamadan şu güzelliğe bak. Maybe man, I stay strong. You will İyice ıslansın ki hem ben rahat dikim yapabileyim hem de bitkiler kurumasın, kökleri zarar görmesin diye. Şu görmüş olduğunuz güzellik dediğim gibi benim Cryptocorin Dark Brown'um. Çok sevdiğim bir bitki. Uzun zamandır benleydi. Bu bitkiyi de gerçekten sağlıklı bir şekilde büyüttüm ve seviyorum. Bu bitkiyi başka bir yere almak istemedim. Görsel olarak da sevdiğim bir bitki. Onu o yüzden buraya almaya karar verdim. Şöyle köklerine de zarar vermeden Cryptocorin'i şöyle köşeye aldım. Umarım burada da güzel büyüyecektir. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Buradan sonrası full doğaçlama. Şimdi Türker abiden aldığım bu bitkiyi ben daha önce denemiştim akvaryumumda. İlk Lepistes kurulumu zamanlarında. Ve armatür yetersiz geldiği için çürümüştü. O yüzden bunun adını bilmiyorum. Öğrenirsem hemen aşağıya şimdi koyacağım bu bitkinin adını da. Şimdi şu bitkiyi de bir güzelce bir sudan geçireyim. Hemen göstereceğim sizlere de. Bakın şunlar. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar akvaryumda. Uzuyorlar, çabuk uzuyorlar. Tilki kuyruğuna benziyor ama değil. Bununla pipo filtrenin etrafını kapatmayı love deneyeceğim. the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for Hemen şöyle göstereyim size de. Cryptocoin'i köşeye aldım. Buraya o bitkiyi aldım. Adını bilmediğim o arkadaşı. Şu kısımlara mikra dikeceğim. Şuralara birazcık böyle mikra vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir öbeği tutturabilirsek şöyle arkaya doğru. Tutmazsa alırız, sorun değil. Şimdi arkadaşlar şu köşeye Cryptocoin'imizi koyduk. Şu kısma o diğer yeni aldığım bitkileri koydum. Şuraya çok az böyle mikra ekledim. Şuraya da güzel şöyle elimde fazla buçeler vardı. Busefilandralar. Şuraya böyle bir busefilandra koymak istiyorum. Ama nasıl koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Biraz doğaçlama gideceğiz. Şimdi ben bu akvaryumu buradan alacağım. Balkondayım şu an. İçeri alayım. Kalan kısmı içeride yapmaya devam edeceğim. Şimdilik kabataslak işim bitti gibi. Hemen şimdi bu akvaryumu içeri alıp kaldığım yerden devam ediyorum. A few moments later. Akvaryumu yerine koydum arkadaşlar. Şuraya benim elimde havada duran, sürekli gezen bir mangrove kökü vardı. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir karışlık, yaklaşık 15 santimlik bir kök. Bu kökün üstüne de birkaç tane buçe sabitleyeceğim. Şu an tek korkum su doldurduğum zaman bu kökün havalanması. İnşallah öyle bir sorun yaşamam. Tek şu an çekincem o. Onun dışında akvaryum eski haline nazaran biraz daha iyi oldu gibi. Tabi suyu basınca daha net göreceğiz. Pipo filtreyi taktım ama şu görmüş olduğunuz mangrove'un üstüne buçeleri de sabitlemem lazım su girmeden önce. Bitkileri de şu kökün üstüne hemen 2 dakika sabitleyelim. Daha sonra hemen su girmeye başlıyorum. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I Arkadaşlar kameranın hafızası dolduğu için o kısımları çekemedim ama bitkilerin kurumaması için bir an önce suyu basmak durumunda kaldım. Şimdi akvaryumun son durumu böyle. Birazcık bulanıklık var. O da bu ömrü bitmiş aktif toprağın altındaki tozlardan vesaireden geliyor. Yarına kadar berraklaşacaktır. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda kabarcıklar vesaireler de var. Bitki kalıntıları, tozlar, mozlar vesaire var.
Muhtemelen ben yarın ya da yarından sonra bundan bir %50 su çekerim abi. Daha sonra birazcık daha sağlıklı olacak. Uzun zamandan beri böyle boş boş duran bir tane mangrove köküm vardı. Onu da görmüş olduğunuz gibi elimdeki busa filandraları buna sabitledim. Çok abartmadım böyle. Hani birazcık daha doğal gözüksün diye. Haricen elimdeki katil salyangozları da bu akvaryuma atmak durumunda kaldım. Türker abinin yanına giderken Yasin'i aradım. Elindeki sarı ateş neon karideslerden olup olmadığını sordum. Hani eğer mümkünse bana sarı ateş neon karides gönder dedim. O da sağ olsun abi sana ayarlayacağım dedi. Ben bir bakayım netleştirip dönüş yaparım dedi. Eğer bir aksilik olmazsa Yasin'in karideslerine ikinci kez bakmayı deneyeceğim arkadaşlar. Eski videolara bakanlar bilir. Yasin'den gelen karidesleri şu birinci kata koymuştuk daha önce. Başaramamıştık yani. Ölmüşlerdi, adapte edememiştik. Şimdi inşallah bir sıkıntı olmazsa onları bu akvaryuma almayı düşünüyoruz. Bitkiler birazcık daha kendine geldikten sonra daha hoş duracaktır. Şu bulantı gitsin, bitkiler birazcık kendine gelsin. İnşallah bu akvaryum daha hoş gözükecek. Onun haricinde bu akvaryuma da aslında girişecektim ama vaktim kalmadı. Saat şu an 6'ya geliyor neredeyse. Hasta tüm gün şu akvaryumla uğraştım. Dışarı gittim geldim, boşalttım falan filan. Bayağı vaktimi aldı yani şu akvaryum. Onun haricinde bu akvaryumdaki mikralara budadım. Rotalaları çöp yapacağım. Bunların yaprakları iyice gitmeye başladı. Muhtemelen dediğim gibi armatürü yetersiz geliyor. Bu tankı bozacaktım ama buraya yeni bir planım var. O yüzden şu an dokunmuyorum. Tamamen albinoların yaşam alanı olarak duruyor. Bitki tasarım vesaire işine girmedim ama yakın zamanda bir şeyler yapacağım. Nasıl yavrular? Çiğ, ateş parçaları. Şu benim damızlığım. Abi çok güzeller maşallah ya. Elimde fazla kalan bu sefilandraları da böyle ışığa yakın yerlere koydum. Karşıda görmüş olduğunuz gibi şuralarda. Bunlar geçici olarak burada. Bunları daha sonra alacağım. Bunlar da bu sefilandraların rizomları. Bir tane burada var. Bir tane şurada var. Hani sürgün verirlerse bunlardan da bölüp rizomlu bitkileri biliyorsunuz çoğaltması kolay. Önemli olan büyütmek. Bu bitkiler de ithalattan geldi arkadaşlar. Hediye geldi yani bana. Şu an adapte olamadılar herhalde. Bekliyorum bakalım. O yüzden ışığa yakın bir yere koydum ki bir problem yaşamayalım diye. Umarım bunlar da suya adapte olur. Yeni sürgünler verirler. Bu arada ben demin buradan mikro falan budayınca suyun üstüne çıktı tabii. Henüz burayı temizlemedim. O yüzden akvaryum biraz keşmekeş duruyor olabilir. Dediğim gibi bu akvaryumdan gerçekten çok sıkıldım. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunu halledeceğiz. Buraya harika bir akvaryum yapacağız arkadaşlar. Hasta olduğum için birazcık böyle aceleye geldi arkadaşlar video. Kusura bakmayın. İyileştikten sonra daha kaliteli içerikler gelecek. Dediğim gibi harika bir proje yakaladım Bursa'da. İnşallah o projenin de aşamalarını daha detaylı çekip harika bir video çıkartacağım. Yani o videoya çok güveniyorum. İnşallah beni yarı yolda bırakmaz. Dehşet bir proje var şu an elimde. Onun çekimlerine de gidiyorum arada. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken bayram döneminde olmuş olacağız arkadaşlar. Ailenizle ve sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, bereketli bir bayram olur inşallah. Hasta bu kadar çekebildim, bu kadar montajlayabildim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.